Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızdaki en önemli yasalardan yine biri olan disiplin yasası hakkında konuşacağız. Bu yasa benim de en çok başımın dertte olduğu yasalardan biri. Şimdi disiplin normalde daha büyük özgürlüğe giden bir yol aslında, en etkili araç. Ama disiplinin sağladığı bu odaklanmayla beraber bilgiler ve hayatta edindiğimiz tecrübeler bizim hayatımızı kolaylaştıran ve bize daha fazla kapı açan şeyler olmasına rağmen biz genelde disiplini özgürlüğümüze kısıtlayan bir şey olarak algılıyoruz. Eğer kendi kendine yetmek, ondan sonra özgür olmak kelimeleri sizin için önemliyse siz de benim gibi bir konuda derinleşmek yerine farklı alanlarda ilerlemeyi, daha çok deneyim edinmeyi seviyor olabilirsiniz. Burada bahsedilen disiplin yasasında herhangi bir deneyimde derinlik elde etmeniz, onun en dibine kadar gitmeniz, orada elde edeceğiniz özgürlükle hayatınızın diğer alanlarında özgürlüğün kendiliğinden gelmesi. Bunu şöyle anlatayım size. İşte İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. Günde birkaç saat İngilizce çalışacaksınız. Şu anda İngilizce çalışıyor olmanız sizin mevcut hayatınızda belirli özgürlüklerinizi kısıtlıyor gibi gözükecek. İşte arkadaşlarınızla gezmek yerine oturup ders çalışmanız gerekecek. Açıp keyifle bir dizi izlemek yerine ders çalışmanız gerekecek. Bu size şu anki görünen gerçeklikte aslında özgürlüğünüzü kısıtlıyor. Ama siz o deneyime devam edip ısrar ettiğinizde ve belirli fedakarlıklar yaptığınızda bir yerden sonra işte İngilizceniz daha iyi olduğu için belki daha iyi bir şirkette işe gireceksiniz. Daha iyi bir pozisyonda çalışacaksınız. Daha fazla maaş alacaksınız. Bunlar olduğu sürece daha fazla seyahat etme özgürlüğüne sahip olacaksınız. İşte istediklerinizi istediğiniz zaman yapma özgürlüğüne sahip olacaksınız. Aynı zamanda daha iyi İngilizce konuşuyor olmanın verdiği bir özgüvenle dünyanın istediğiniz yerinde yaşama özgürlüğüne sahip olacaksınız. Bu aslında tamam. Yani bu paradoks içerisinde öğrenmemiz gereken ya da aklımızda tutmamız gereken şey şu: eğer herhangi bir deneyime başladıktan bir süre sonra sıkılıyorsak o sıkılma anı aslında bizim öğrenmeye başladığımız an demektir. Özgürlük her bireyin doğuştan kazanılan hakkıdır. Ama gerçek dünyada, yani üç boyutlu dünyada bizim bu hakkı yeniden kazanmamız gerekiyor. Hem iç özgürlük olarak hem dış özgürlük olarak. Bazen hayatımızda çok özgür gibi gözüksek de işte finansal özgürlüğümüz olabilir, zaman özgürlüğümüz olabilir. Ama zihnimizde sürekli koşturup duran, birbiri arkasında dolanan bir kaos, karmaşa ve düşünce girdabı vardır ve biz buradaki düşüncelerimizden de azade olmayabiliriz. Yani dışsal özgürlüğe sahip olsak da içeride özgür hissetmeyebiliriz. İç özgürlüğü tekrar konuşacağız ama günlük hayatımızda, dış hayat şartlarında özgürlüğümüzü almamız için neler yapabiliriz? Önce ona bakalım. Şimdi şöyle, sizin bir hedefiniz var. Hedefinizle aranızdaki yol maalesef kırmızı halıyla giden bir yol olmuyor. O yol genelde bir bataklığı içerir. Çünkü eğer kendinizi disipline etmek istediğiniz bir konu varsa, ki hepimizin vardır, orası aslında bizim en problemli olduğumuz yerdir. Yani siz sadece düzenli olmak konusunda disiplinli değilsiniz. O dağınıklık dışarıda görünen içerideki bir dağınıklığın eşdeğeridir. Belli ki içeride bir karışıklık var. Sen dışarıyı düzeltirsen, içeriği düzeltirsen dışarısı da düzelir. İç özgürlüğü yine geçeceğim. Şimdi aslında disiplin bir önceliklendirme meselesidir. Yani hayatında muhtemelen başka şeyler de kötü gittiği için, işte düşüncelerin kötü gittiği için sen o anda ortam düzenini sağlamak konusunda iyi hissetmiyorsundur ya da yeterli hissetmiyorsundur. Demiştik ya, düşüncelerimizle, yani hedeflerimizle bizim aramızdaki yol genelde bir bataklıktır. O bataklığı aşabilmenin en kolay yoluysa gerçekten bataklığı aydınlatacak kadar güçlü bir amaç duygusuna sahip olmak. İyi para kazanmak her zaman yeterli bir amaç olmayabilir. Görünürde hemen hepimiz şey deriz: evet tabii ki parayı istiyorum, iyi para kazanmak yeterince güçlü bir amaç. Ama biz duygusal varlıklar olduğumuz için ve düşüncelerimizin hepsi bedenimizde bir duygu ürettiği için duygusal amaçlar bizim için daha motive edici oluyor. Örneğin o parayla yapacağınız aktiviteler ya da işte sevdiklerinize yardım etmek daha belirgin ve parlak bir amaç duygusunu içerebilir. Bunu lütfen düşünmenizi istiyorum. Öncelikle ne yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Disiplin geliştirmeniz gereken konu ne? Bunu not alıyorsunuz. Sonra oraya gitmek için sizi gerçekten her sabah yataktan kaldıracak, aynı şeyi her gün tekrar yapmanıza neden olacak kadar önemli bir amaç belirliyorsunuz. Disiplin ve kararlılık şu an olduğunuz noktayla hedefiniz arasındaki bir köprü aslında. Siz disiplinli olmaya karar verdiniz.
İşte birkaç hafta uyguladınız. Birkaç hafta sonra oldu ya, daha önemli işleriniz çıktı. Programınızı aksatmaya başladınız. Burada lütfen kendinize kızmayın. Ama kendinize şu soruyu sormayı da unutmayın. Bu durum benim hangi anılarımı tetikliyor? Ben neden vazgeçme eğilimindeyim? Muhtemelen geçmişte vazgeçmenin bir kazanımını yaşadınız. Bu yüzden zihniniz bazen bazı şeylerden kaçmak için vazgeçmeyi kullanabilir. Hedefinizi belirlediğinizde bu arada hedefinizin artı ve eksi yönlerini özellikle yazmanız gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hedefiniz yeterince size özgürlük vaat eden bir hedef değilse sürekli yapmakta zorlanabilirsiniz. Hedefinizin mutlaka pozitif yanlarının eksi yanlarından çok daha fazla olduğunu bilin. Çünkü bazen siz bir hedefe ulaşmak isterseniz artı ve eksilerinizi yazmadığınızda ve gözle görmediğinizde ama bilinçaltı düzeyde bunun sizin için uzun vadede hayırlı olmayacağını biliyorsa buna engel olabilir. Yani örneğin şöyle söyleyeceğim. KPSS'ye çalışmanız gerektiğini düşünüyorsunuz, memur olmak istiyorsunuz ama her gün dersin başına oturup düzenli olarak çalışmıyorsunuz. Çünkü bilinçaltınız o işin sizin için fazla sıkıcı olduğunu, işte onu yaptığınızda hayatınızda çok daha fazla şeyden vazgeçeceğinizi düşünüyor. Bu yüzden sizi durduruyor olabilir. O yüzden lütfen artılarını ve eksilerini bu konunun yazın ve sizin için çıkarımı ne, buna bakın. Bunun dışında bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, eğer sürekli bir şeye karar verip sonra yapmaktan vazgeçiyorsanız bu bir yerden sonra sizin özgüveninizi de etkileyeceği için, özsaygınızı da etkileyeceği için vazgeçmek yerine en baştan gerçekten karar verin. Bunu yapmak istiyor musunuz? Onu seçin. Sonra parlak bir amaç belirliyorsunuz. Hedef başka, amaç başka. Hedef ulaşmak istediğiniz yer. Amaçsa o hedefe ulaşmayı neden istediğiniz. İşte iyi bir işe girmek, yani İngilizce örneğinden gidelim yine. Hedefiniz çok iyi derecede İngilizce konuşmak. Amacınız daha fazla özgürlük, daha fazla seyahat edebilmek, daha fazla para kazanmak, paranın getirdiği özgürlüğe sahip olmak. O parlak amacı mutlaka oraya koymanız gerekiyor. Hedefinize zaten eriştiğinizi gün içerisinde en az 5 dakika bile olsa mutlaka imgeleyin. Ama burada şundan bahsetmiyorum. Siz o hedefe ulaştınız. İşte kendinizi seyahat ederken görmekten bahsetmiyorum. Evet, kendinizi seyahat ederken görün. Ama bunun dışında hedefine ulaşmış olan kişi nasıl hissederdi, nasıl düşünürdü ve nasıl davranırdı? Bunun zihinsel provasını yapmanız gerekiyor. Böylece biraz daha disiplinli olabilirsiniz. Bu görünen yüzeydeki disiplin için konuşmamız ama bir de öz disiplin hakkında konuşmamız gerekiyor. Öz disiplin bizim duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı kontrol edebilmemiz için sahip olduğumuz zihinsel güce denir aslında. Bu yüzden öz disiplin etmek istediğimizde küçük adımlarla başlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz akşam yattık, sabah kalktık, inanılmaz disiplinli bir insanım, benim çok yüksek bir iradem var şeklinde bir sabaha uyanmayacağız. Bunun farkında olun. Bunu kabul etmek kötü bir şey değil. Muhtemelen şu an söyleyeceğim şeyleri de daha önce duydunuz ama size çok basit geldiği için uygulamak istemediniz. Ama bazen basit en kolayı ve en iyisidir. Biz zaten basit kelimesini ne zaman kötüleştirdik bilmiyorum. İşte basit kadın, basit iş falan gibi bir küçümseme olarak kullanıyoruz. Ama hayır, basit, yalın, sade ve güzeldir. O yüzden bu basit egzersizleri yapmayı unutmayın. Küçük adımlarla başlayın dediğim şu. Siz eğer hayatınızda herhangi bir şey değil, hiçbir şeyi disiplinli bir şekilde yürütmüyorsanız en azından işte geceden çantanızı hazırlamak kadar basit, küçük, birkaç dakikanızı alacak, maksimum 15 dakikanızı alacak herhangi bir pratikle başlayın. İşte ya da her sabah yatağınızı toplamak. Bir sürü liste yapıp hepsini negatif de, yani hiçbiri tiplenmemiş şekilde görmektense tek bir tane hedef, tek bir tane amaç, bir süre bunu yapın. Atıyorum mesela 20 gün, 25 gün, 30 gün neyse. Sadece yatağınızı toplamak konusunda öz disiplin edindiğinizde zihniniz sizin yaptığınız şeyin çok büyük bir şey mi, küçük bir şey mi olduğu arasındaki farkı ayırt etmiyor. Size sadece şunu söylüyor. Evet, ben bir karar verdim ve kararımı uyguladım. Ben disiplinliyim. Aslında tamam, büyük başarıların hazları daha yüksek olur ama zihninizde bunun bir ayrımı yoktur. Yani sen küçük bir şey yaptığında da zihnin evet, ben artık disiplinli biriyimi algılamaya başlayacak. O yüzden lütfen küçük şeylerle başlamaktan çekinmeyin. Herhangi bir şey olabilir bu. Sabah yatağınızı toplamak olabilir, akşam çantanızı hazırlamak olabilir. Her gün sadece bir sayfa kitap okumak olabilir. Böyle işte 3 günde bir kitabı bitirmeye çalışacak kadar dramatik çabalara girmeyin eğer alışkanlığınız yoksa. Çünkü muhtemelen ilk kitabı okursunuz ama ikinciye devam etmezsiniz. O yüzden küçük ama etkili adımlarla lütfen ilerleyin. Bunun dışında günlük plan yapmanızı istiyorum. Burada
Keyifli olan bence şöyle bir şey var. Bunu da lütfen yapın. Yani çok basit gelecek size. O yüzden yapmak istemeyeceksiniz ama lütfen ama lütfen yapın. Küçük bir defter alın. O deftere yemek dahil olmak üzere ya da işte sürekli birini aramayı erteliyorsanız teyzemi arayacağım da yazın ve yanına tik atın. Günlük planınızda ne kadar çok tik atarsanız, bu arada planı listesini uzun uzun doldurmanıza gerek yok. Ben küçük şeyleri de yazabilirsiniz dedim. Daha büyük amaçlar için ya da hedefler için plan yapacağınız güne kadar, biliyorum ki siz başlamak için pazartesiyi bekleyeceksiniz. O zaman videoyu şu an izliyorsanız lütfen pazartesiye kadar günlük ufak etkili olmayan, günlük hayatınızı çok etkilemeyen adımları bile yazın, planları yazın ve kenarlarına tik atın. Zihniniz bunu sürekli görsün. Ben bir şeyi yapıyorum ve başardım. O duygu, dediğim gibi daha büyük işlerde daha büyük bir tatmin duygusu hissediyor olabilirsiniz ama zihninizin algıladığı farklı değil. O yüzden siz o tikleri gördükçe birkaç gün sonra kendinizi takdir etmeyi, disiplin konusunda başarılı olduğunuzu görmeye başlayacaksınız ve doğal olarak da böyle davranmaya başlayacaksınız. Bunun dışında çok zor bir şey söyleyeceğim size: dikkat dağıtıcılardan uzak durmak. Bu çok klasik, her yerde duyduğunuz telefondan uzak dur, televizyondan uzak dur. Ama ben sadece şunu söylüyorum: dizi izliyorsanız da telefonu elinizden bırakın. Arkadaşınızla konuşuyorsanız da telefonu elinizden bırakın. Çalışırken müzik dinlemeyin mesela. Dikkat dağıtıcı herhangi bir şey, bunun ne olduğu önemli değil, uzak durmanız gerekiyor. Bunun dışında ihtiyaçlarınızı kabul etmeniz gerekiyor. Çok yorgunsanız, uykusuzsanız, ben disiplinli olacağım diye aynı pratiği yapmaya devam edeceğim diye kendinizi zorlamanız sizi yaptığınız şeyden sadece soğutur. Eğer herhangi bir hedefiniz veya amacınız varsa ama bedensel ihtiyacınız buna uygun değilse, yani çok yorgunsanız tüm hücrelerinize kadar dinlendiğinizi hissedene kadar uyuyun. Bir şeyi bir gün yapmak ya da bir gün aksatmak daha büyük sorun çıkarmaz. Ama siz zihninizde o yorgunluk haliyle yapmak istediğiniz şeyi yapmaya devam ettiğinizde zihniniz bunu bir başarı değil, bir ceza gibi algılayacaktır. O yüzden içinde duygu olan herhangi bir negatif davranıştan uzak durmanız gerekiyor. Siz uykuluyken o işin başına oturduğunuzda muhtemelen küfredeceksiniz. Çok kötü hissedeceksiniz. Kötü hissettiğiniz bir düşünce ve davranış, duygu birleştiğinde bu direkt davranışa dönüşür. Bu ikisini eşleştirmemeye çalışın. O yüzden önce iliklerinize kadar uyuyun. Burada da suçluluğu hissetme ihtimaliniz var. Ama bunu tetikleyen bir düşünceniz olmayacak. Kendi ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyin. Eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız, konuşacak kimseniz olmadığını düşünüyorsanız, oturun bir kağıda yazın. Ağlayın gerekiyorsa, ama bedensel ihtiyaçlarınızın tamamını karşıladıktan sonra programınıza devam edin. Bunun dışında yargılayanlardan uzak durmanız gerekiyor. Herhangi bir karar verdiğiniz size negatif söylemlerde bulunacak. Evet ya, daha önce duymuştuk biz zaten senden bunları, İşte sen bunu yapamazsın falan diyecek insanlardan uzak durun. Bu zaten klasik bir şey. Son olarak da öz disiplini halinizi görselleştirin. Az önce söylediğim şey, duygu, düşünce ve davranışı hepsini birleştirerek öz disiplininiz siz nasıl olurdu bunu görselleştirin. Son olarak demiştim ama bir tane atladım. Asıl son şu: başarılarınızı kutlayın. Lütfen küçük ya da büyük her başarılı olduğunuz durumu kutlayın. Siz eğer 2 gündür çok öz disipline sahip bir insan olarak yaşıyorsanız hayatınızı, bu 2 gün kutlamaya değer. 3 günse 3 gün. Bunun ne yaptığınızın, ne kadar yaptığınızın önemli değil. Önemli olan kararlı, düzenli ve istikrarlı olmak. Yani siz her gün 5'te kalkmayı da seçiyor olabilirsiniz. Biraz zor bir şey ama kalktığınız 3 günse o 3 günü kutlayın ki beyninize motivasyon olsun. Bunun dışında sizi seviyorum. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.